The guy's about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The lamp hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. Merak ediyorum, aranızda küçükken uzaya çıkmak isteyen var mıydı? Harika, aynı klandaymışız. Herkesin hayatta çizdiği bir rota var. Ben de sağlık teknolojileriyle ilgili ilerledim. Son 20 yıldır biyofizik alanında giyilebilir teknolojiler, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik üzerine çalışmalar gerçekleştiriyorum. Elbette her şey hayal etmekle başladı. Üniversitedeyim, 1. sınıf, 1. dersten çıktık. Anabilim Dalı Başkanı hocamızın yanına hemen gittim ve hayalimi anlatıyorum. Artık tahtayı mı göremedim, bir şey mi yaşadım o anda bilmiyorum. Hocaya hayalimi anlatırken dedim ki, hocam böyle sanki siz ortada olsanız, havaya yazı yazabilseniz, silebilseniz, çizebilseniz, biz sizin etrafınızda olsak, biz de yazabilsek, biz de çizebilsek dedim. Hoca bir bana baktı. Önce ne demek istediğimi anlamaya çalıştı. Sonra arkasındaki kütüphaneden bir kitap aldı. Bir karış kalınlığında, A4 büyüklüğünde Elementler kitabını bana uzattı. Okumadım. Bunu oku dedi. Elbette okumadım. Yıl 1999 bu arada. Milattan önce. Muhtemelen salonda o yıllarda doğmamış olanlar vardır. Bazen hocanız da olsa hayalinizi kendisine aktaramayabiliyorsunuz. Sizin koyduğunuz vizyonu, gideceği noktayı, düşündüğünüz şeyleri geçiremeyebiliyorsunuz. Bu size bazen engel gibi görünüyor ama aslında sizi güçlendiren bir element. O kitabı okumadım ama hayal etmeye devam ettim. Genel cerrahi uzmanı bir arkadaşımla sohbet esnasında safra kesesi ameliyatlarında yaşanan küçük kesi problemi olduğunu öğrendim. Konuşuyoruz, beyin fırtınası yapıyoruz. Ben de o sıralar üniversite son sınıfta lazerlerin sağlık teknolojisinde kullanımı ile ilgili tez hazırlıyorum. Dedim ki, şimdi safra kesesi büyük olduğunda küçük kesiden dışarı çıkamıyormuş. Böyle dedim, kaz ayağı gibi bir modelin olsa, küçük kesiden içeri girsen, safra kesesini kavrasan, lazerle kırsan, aspire etsen ve tekrar çıksan nasıl olur? Muhteşem olur dedi. Hemen açtık Microsoft Office programını. Tabii o zamanlar SolidWorks, AutoCAD, Rhino, 3D Max, Blender bu programlara haiz değilim. Microsoft Office'in elle çiz kısmını açtık. Bilgisayarda modelini 2 boyutlu olarak çizdik. Ama patent başvurusu, prototipleme, girişimcilik, şirket kurma hiçbir fikrim yoktu. Hayal etmeye devam ettim. Doktora tezim sırasında bu sefer ileri teknolojik bir şirketin yüksek teknolojik bir makinasını kullanıyorum. Kanser araştırmaları yapıyoruz. Kanser araştırmalarımız sırasında da o makinenin istediğim bazı parametreleri var. O parametreleri arıyorum firmayı. Bu parametreyi alabiliyor muyuz? Hayır hocam. Şunu yapabiliyor muyuz? Hayır hocam. Bu görüntüyü alabiliyor muyuz? Hayır hocam. Hayır, hayır, hayırlara hayır dedim. Artık benim şirketimi kurmam, 3 boyutlu modellerimi, tasarımlarımı gerçekleştirmemin zamanı geldi dedim. 2015'te şirketimi kurdum. İlk makinamız gerçek zamanlı hücre sayım, görüntüleme ve analiz cihazının tasarımını, modellemesini bilgisayarda gerçekleştirdik. Üretimini gerçekleştirdik. Ardından bunlar bir çorap söküğü gibi ardı arkasını
ardı arkası gelmedi. Bir tane sorunu çözdüğünüz zaman diğerini de çözmeye çalışıyorsunuz. Yaşadığınız sorunları sorun olarak görmemeye başlıyorsunuz. Krizleri fırsata çevirmeye çalışıyorsunuz. Çözüm odaklı yaklaşmaya başlıyorsunuz. Bir makina, iki makina, 3 el aleti, 4, 5 derken artık bunları diğerlerinin de, yani diğer öğrencilerimin de kullanımına sunmam gerektiğini düşündüm ve sanal ortamlarda alan açarak sanal deney laboratuvarı gerçekleştirdik. Sanal ameliyathaneler oluşturduk. Tabii şimdi ben bunları onu yaptık, bunu yaptık diye anlatıyorum ama sanal gerçeklik sistemlerinin 1960'larda patentlendiğini de söylememiz lazım. Gerçek dünyadayız. Universe'deyiz. Metaverse evreninin, yani sanal evrenin simülasyonlarını oluşturuyoruz. 3 boyutlu modellemelerini yapıyoruz. Kaplamalarını, texturing'ini yapıyoruz. Animasyonlarını, kodlamalarını oluşturuyoruz ve fırsat eşitliği için ürünler geliştiriyoruz. Sizlere bazı ürünlerimizi göstereceğim. Sanal ameliyathaneyi görüyorsunuz. Açık kalp damar cerrahisi ameliyatlarını tüm tıp fakültesi öğrencileri istedikleri yerde, istedikleri zaman, istedikleri kadar deneyimleyebilirler. Hem eğitimlerini sanal ortamda tecrübe ederken sınavlarını da içeride yapabiliyoruz. Tiroid kanser ameliyatı. Uçtan uca tüm operasyonu sanal ortamda yapabilmekteler. Diğer bir çalışmamız sanal deney laboratuvarı. DNA izolasyonundan DNA elektroforezine, protein elektroforezinden kök hücre saflaştırmaya, PCR analizlerine kadar tıp fakültesi deneylerinin tamamını sanal ortamlara aktardık. Aslında bu yaptığımız çalışmalar 3 önemli başlığı içeriyordu. 1. Eğitimde fırsat eşitliği. 2. Malzeme, makine, teçhizatların sarfiyatının azaltılması ve bunun dolayısıyla 3. Karbon ayak izinin ve su tüketiminin azaltılmasına destek olmak. Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya fırsat eşitliğini sunuyorduk aslında. Bir cerrahın yaptığı operasyonu tüm cerrahların, dünyadaki tüm cerrahların görebilmesini sağlamak. Bir kongre merkezi tasarlamak, içerisinde tüm uzmanlık alanına sahip kişilerin tecrübe paylaşımlarını sağlamak. Fütüristik deney laboratuvarları kurarak tüm deneylerin, eğitimlerin içeride verilebilmesini sağlamak. Şu anda görmüş olduğunuzda cerrahi eğitim alanımız. İstediğiniz cerrahi anabilim dalını seçmek suretiyle o alana ışınlanıyorsunuz. İçerisinde tomografi, ultrason, MR videolarını dev monitörlerde görüyorsunuz. Hastalığa dair olan ürünleri, X-ray görüntüsü olabilir, patoloji sonucu olabilir, fotoğraf videoları olabilir. Etrafında görebiliyorsunuz ve 3 boyutlu modeli, yani hastalığa dair organın 3 boyutlu modelini yine sanal ortamda görebiliyorsunuz. İçerideki avatarlar cerrah avatarlar. Siz gözlüğünüzü takıp öğrenci olarak içeridesiniz. Hocamız gözlüğünü takıp cerrahi uzmanı olarak, eğitimi veren kişi olarak içeride çoklu kullanıcılı platformlarda eğitimler gerçekleştirilebilecek platformları tasarlıyoruz. Kanser hastası çocuklarımızı düşündük. Uzun süre hastanede yatıyorlar. Ve bu süreçte psikolojilerine dair artı değer sağlayacak bir ürün geliştirmek istedik. Gözlüğü taktıklarında kendilerini bir uzay gemisinde buluyorlar. Güneş sisteminin içerisinde, gezegenlerin arasında geziyorlar ve ardından bizim Rotameta evreninde bir sergi salonuna varıyorlar. Burada da Afrika fotoğraflarının arasında NFT alanında geziyorlar. Hem psikolojik olarak daha iyi hissediyorlar hem de ağrı hissetmelerinin de daha düşük olduğu bilimsel makalelerce tespit edilmiş. Pandemi sürecinde 65 yaş üstü hastalarımız uzun süre evden çıkamadılar.
evet 65 yaş üstü çıkamadı ama bunun yanında sarkopeni hastaları, musküler distrofi hastaları da vardı. Kas kayıpları olan hastalar. Eğer egzersiz yapmazlarsa kas kayıpları daha da yüksek değerlere çıkıyordu. Biz de sanal spor merkezleri tasarlayarak bir gözlüğü taktıklarında isterlerse kendilerini bir adada, isterlerse ormanda, isterlerse de olimpiyat stadyumunda bulmalarını sağlayacak sanal spor merkezleri tasarladık. Boks yapabiliyorlar, dart atabiliyorlar, kürek çekebilir, tenis oynayabilir, masa tenisi oynayabilir. Aklınıza gelen tüm sporları içeride gerçekleştirmek suretiyle kas kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak üzere çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Evet, sağlık alanında ürünler geliştirdik ama bir taraftan da olimpiyat oyuncularıyla da çalıştık. Olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızın hazırlık, yani fiziki egzersiz öncesi sanal ortamda antrenman yapmalarını sağlayan platformlar, tesisler gerçekleştirdik. Dijital rota meta evrenimizde dijital evren yapmadık. Kendi tasarlamış olduğumuz mimarilerin içerisinde sanal üniversite, sanal hastane, sanal kongre merkezleri, uzay merkezi, fütüristik sınıflar, aklınıza gelen her şeyi, sınır sizsinizi gerçekleştirmeye çalıştık. 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma için 3 işin başarılması hedeflenmiştir. 1. Eşitsizlik, 2. Adaletsizlik, 3. iklim değişikliği. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki biz aslında eğitimde, sağlıkta fırsat eşitliğine değer sağlıyoruz. Kadın erkek demeden herkesin kullanımına yarayacak ürünler geliştiriyoruz. Bir taraftan iklim değişikliklerine artı değer sağlıyoruz. Çünkü ihracat yapan firmaların ihracat hususunda kullanacakları sanal showroomları tasarlıyoruz. Dolayısıyla numune üretimini ortadan kaldırıyoruz. Makine teçhizatların sanalda eğitimini veriyoruz. Dolayısıyla karbon ayak izi, su ayak izinin en aza indirilmesini sağlıyoruz. En önemli 17. madde ise bu 3 işin başarılması için 17 madde konulmuştur. 17. madde ortak amaçlar için işbirliği. Biz hep birlikte güçlüyüz. İşbirliği, güç birliği yaptığımızda geleceğimizi kurtaracağımızı düşünüyoruz. İnsanlığın geleceği için, doğanın geleceği için, yani hepimizin geleceği için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kadın erkek demeden, zorluklara göğüs gererek, hayır diyenlerin karşınızda çok olacağı bir noktadasınız. Hayır diyenlere hayır deyin. Hayallerinize sarılarak, aşkla sarılarak devam edin. Hayalet gerçek olsun.